Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 tane renkten oluşan, yapımı oldukça kolay lif modeli anlatacağım. Ben renk olarak bu şekilde iplikler seçtim. Tabi sizler dilerseniz farklı renklerle, farklı sayılarla da bu modeli elbette yapabilirsiniz. Şöyle iplerimize bakalım. Yine tığ numarası olarak 2 milim bir tığ numarası kullandım. Modelimizi de göstermek istiyorum. Oldukça güzel, büyüklüğü de çok ideal. Çeyizlik bir günde yapabileceğiniz harika bir çalışma oldu. Şöyle bakalım. Daha önce sizlere bu modelin bir de uzun lifini anlattım arkadaşlar. Hepsi kanalımın ana sayfasındaki oynatma listelerimde lif modelleri diye baktığınızda diğer parçalarını da bulabileceksiniz. Çünkü bunu takım olarak çalışmayı düşünüyorum kısmet olursa. Oldukça güzel oldu. Böyle bir uzun lif yapabilirsiniz. Yine bu parçamızı yapabilirsiniz. Farklı kare şeklinde de anlatmayı düşünüyorum. Kesesini de inşallah anlatacağım. Dediğim gibi videomun sonundaki linkten de ulaşabilirsiniz ya da ana sayfadaki oynatma listelerimden de bakabilirsiniz. Evet, dilerseniz hemen modelimize başlayalım. Evet, bismillah diyelim ve örgümüze başlayalım. Zincir yapımıyla başlıyoruz. İpimi kapattıktan sonra 3 tane zincir yapıyorum. Şimdi ipimi biraz yükseltiyorum arkadaşlar. Şu şekilde tığıma ipimi doladım. İkinci zincir yuvasından ilmek yükseltiyorum. 1 2 3 ve 4. Sizler ipinizin kalınlığına göre artırıp azaltabilirsiniz. Daha sonra bu fıstığımızı kapatalım. Bir zincir. Ucuna bir fıstık daha yapıyorum. Bunu da kapatalım. Şimdi tepesine bir fıstık yapıyorum. Bunu kapatmıyoruz ve başlangıçta yapmış olduğumuz şu birinci zincir yuvasından batarak buraya da bir fıstık yapıyoruz. Tığımda bekleyen 2 tane açık fıstığımı tek seferde kapattım. Bir zincir. Şimdi arkadaşlar olduğum noktada bir tane fıstık yapıyorum. Bunu kapatıyorum. Üstüne bir tane daha fıstık yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. Şu şekilde. Şimdi tepesine bir fıstık yapıyorum. Bunu kapatmadan şu dibine bir fıstık daha yapıyorum. Tığımda bekleyen 2 tane açık fıstığı tek seferde kapattım. Bir zincir. Şimdi benim şu noktada ilerlemem gerekiyor. Bakın onun için şu ipte referansımız olsun. Bu şekilde kalacak arkadaşlar. Bakın şu noktaya gelmek için ben şöyle çeviriyorum. Tığımı da ilmeğimi biraz gevşek bıraktım. Şu noktaya kaydırarak ekledim. Bir tane de zincir yaptım. Şimdi tekrar çevirdim. Bakın ipim yine bu noktada kaldı. Devam ediyorum. Aynı altta ne yaptıysak onu yapacağız. Bir tane fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir. Şimdi tepesine bir tane daha fıstık yapıp kapatacağız. Bu şekilde. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyoruz. Bunu kapatmıyoruz. Ve dibine bir fıstık daha yapıyoruz. Bakın yine 2 tane açık fıstığım duruyor.
İkisini tek seferde kapattım. Bir zincir. Benim yine bu noktaya gelmem gerekiyor. Altta ne yapmıştık? Çevirdik. Buraya kaydırarak ekledik bir zincir. Tekrar çevirdik. Bakın bu ipim yine burada. Aynı burada ne yaptıysam şimdi aynısını tekrar ediyorum. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. 2 tane uç uca fıstık yapıp kapatıp daha sonra ikili fıstık topluyoruz ve üst noktaya ilerledikten sonra çevirerek tekrar aynı işlemi yapıyoruz ve bu şekilde uç uca 5 tane olacak şekilde yapacağız. Bakın 1 2 3 tane yaptık. Şimdi ben bunu 5'e tamamlayıp geliyorum. Evet, uç uca bakın 1 2 3 4 5 tane devam ettim. Şimdi şu noktada da ipimi artık kesiyorum. Çünkü diğer rengimle devam edeceğim. Bakın şöyle bırakıyorum. Beyaz ipimizi alalım. Bu ipim burada kalacak. Bakın başlangıç ipim de burada. Şimdi şu noktadan, tam uç noktasından başlatıyorum. 2 tane zincir yaptım, ipimi ekledim. Şimdi olduğum noktada bir tane fıstık yapıyorum. Bunu kapatıyorum. Şöyle. Şimdi tepesine bir fıstık yapıyorum. Bunu kapatmıyorum ve şu ipimin olduğu noktaya bir tane fıstık yapıyorum. Bakın 2 tane uç uca pardon 2 tane açık fıstık yaptım ve kapattım. Bir zincir. Şöyle bir şeklimiz oluştu. Şimdi olduğum noktada bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Ve şu noktaya, tepe noktasına bir tane fıstık yapıyorum. Şöyle göstereceğim. 3 tane açık fıstığım var arkadaşlar. Üçünü tek seferde çıkarttım, kapattım, bir zincir. Bakın şunu yaptık. Şimdi yine bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Tekrar tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Ve karşıya, yani şu tepe noktasına bir fıstık yapalım. Yine 3 tane açık fıstığımız var. Üçünü tek seferde kapattım. Bir zincir. Şöyle tutmak istiyorum. Bakın. Aynı işlemi devam ediyoruz. Bir tane fıstık yapıp kapatıyoruz. Yine tepesine, dibine, karşıya şeklinde şu noktaya kadar ilerleyelim. Yine orayı da gösteriyor olacağım. Bu noktaya kadar geldim. Üçlü fıstıkla yine topladım. Bakın şöyle saydığımda burası 1, 2, 3, 4 oldu. Benim burada 5 taneydi. Şimdi 5 tane yapacağım, burayı da tamamlayacağım. Bu kelebek gibi olan şekiller 5'e tamamlanıyor arkadaşlar. O yüzden şu noktada bakın bir fıstık daha yapıyorum. Bunu kapatıyorum. Şöyle. Şimdi şurayı da tamamlamam gerektiği için burada bakın 1, 2, 3, 4 kere sardım. Aynı noktaya tekrar bir tane daha fıstık yapıyorum. Şöyle göstereyim, bakın. Burada ikili fıstık var, açık. İkisini tek seferde
kapattım, bir zincir. Şöyle bakalım. Şimdi şurayı baz alacağız. Şurası 1, üstünde de bakın 1, 2, 3, 4, 5. Yani bu kenarımız bu şekilde 5'e 5 devam edecek sürekli. Şimdi burada bir dönüş sağlayacağız. Dönüşte ne yapıyoruz? Hemen onu yapalım. Bir tane fıstık yaptım. Şimdi bunu kapatmadan şu noktaya bir tane daha fıstık yapıyorum, tepe noktasına. Bakın şu şekilde ikili fıstık kapattım, bir zincir. Şöyle geçişimi yaptım. Şimdi burada bir dönüş sağlamam gerektiği için bir fıstık yapıyorum. Bunu kapattım. Şimdi tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Bakın şöyle ikili fıstık topluyorum. Şöyle. Bakın dönüşü sağlıyoruz. Şimdi şuraya kadar ilerlemem gerekiyor. Burada da yine bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Şu noktaya da bir fıstık yapıyorum. Daha sonra ikili fıstık toplayacağız. Evet. Artık dönüşümüzü tamamen sağladık arkadaşlar. Belki karışık geliyor ama bu sırayı tamamladıktan sonra diğer sırada daha netleşecek. Şu an yaptığım aşamaları siz de birebir yaparsanız zaten modelimizi kurmuş oluyoruz. Önemli olan buradaki 5 sayısını kaybetmemek ve dönüşlerimizi yapmak. Şuradaki benim yaptığım gibi. Şimdi burada tekrar bakın şurada bir yapmıştık. Şimdi buraya da aynı şekilde bir yapacağız. Yani bir kelebek diyelim şuraya. Buraya da aynısını yapacağız. Ne yapıyoruz? Bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Tepesine bir. Şuraya dibine bir. Ve şu tepe noktasına bir. Bakın üçlü fıstığım var. Yine üçünü tek seferde kapattım. Bir zincir. Burası tamamlanmışken burası da yarım gibi kalıyor. Şimdi burayı tamamlayacağız. Bakın buraya bir tane fıstık yapıp kapatıyoruz. Bir zincir yaptım. Şimdi tepesine, dibine, karşıya yine aynı şekilde devam ediyoruz. Tepesine bir, dibine bir. Ve şu karşıya da bir. Dediğim gibi burayı beraber örersek zaten netleşecek. 3 tane açık fıstığımı tek seferde yine topluyorum. Bir zincir. Şöyle bakalım. Bakın şurayı baz almıştık biliyorsunuz. Bakın bunun üstünde bir tane, burada da bir tane var. Yani dönüşümüz şu şekilde. Burada da yine aynı şekilde kelebek gibi devam ediyor. Artırımlar zaten şurada olacak. Onu yaptıkça zaten göstermiş olacağım. Şimdi yine bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Aynı şekilde tepesine, dibine, karşıya şeklinde şu noktaya kadar ilerleyelim arkadaşlar. Üçlü fıstıklarımızı toplayacağız. Bir tane yapıp kapatacağız. Üçlü fıstık toplayacağız. Şu noktada tekrar göstereceğim. Evet, devam ettim. Bakın şurada bir tane fıstık yaptım, kapattım. Yine tepesine, dibine, karşıya şeklinde üçlü fıstığımı toplayarak
şurayı tamamlıyorum. Bakın şu noktaya kadar geldim. Ne yaptık? Bunun üstünde bir tane, bunun üstünde 2, 3, 4. Benim yine burayı 5'e tamamlamam gerekiyor. 5'e tamamlamak için burada bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Bir tane tepesine, bir tane yine aynı dibine ikili fıstık yapıyorum. Kapattım. Bakın burayı da 5'e tamamladım. Yani bunun üstünde 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde. Şimdi burada bitirişi de yapalım. Bir tane fıstık buraya yapıyorum. Bir tane de şu noktaya yapıyorum. İki tane açık fıstığımı tek seferde kapattım. Bir zincir. Şimdi burada kaldık. Şu şekilde bitirmem için benim burada da yine şuraya bir fıstık yapmam gerekiyor. Şu noktaya da bir fıstık. İkili fıstık. Kapattım. İki tane de zincir yapıp ipimi kesiyorum. Bakın. Evet. Dediğim gibi belki karışık gelmiş olabilir ama benimle aynı şekilde başlayıp devam ederseniz hiç zorlanmayacaksınız. Bu sırayı kurduk. Şimdi diğer sırayı da yine beyazda her ne yapıyorsak aynısını yapacağız ama şurada artırımlar olacak. Kendiliğinden olacak arkadaşlar. Hiç kafanız takılmasın. Buradaki 5 sayımız sürekli aynı devam edecek. Aynı yerden başlayacağız. Başlangıcımızda burada ikili fıstıklarımız artacak kendiliğinden. Burayı aynen devam edeceğiz. Köşe dönüşlerimizi yapacağız. Bitirişi de yine beyazda olduğu gibi bitireceğiz. Ve bunu sürekli tekrar edeceğiz. Şimdi bir sıra daha başka renkle devam edelim. Evet, yeşil ipimle yine kestiğim noktadan bağlıyorum. Dediğim gibi burada her ne yapıyorsak beyaz sırasında yaptığımız şeyi yapacağız. Ama artırmayı da göstermiş olacağım. Bu sırayı dikkatli izlerseniz arkadaşlar zaten rahatlıkla yapıyor olacaksınız. Bakın ipimi bağladığım noktada bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Başlangıcımız bu şekilde. Şimdi şu kenarda ikili fıstık toplayarak ilerliyoruz. Tepesine bir tane fıstık yaptım. Şuraya bir tane fıstık yapıyorum. İkisini tek seferde kapattım ve başlangıcımı yapmış oldum. Şimdi devam ediyorum ikili fıstıkları toplamaya. Tepesine bir, karşıya bir. İkili fıstık topladım, kapattım, bir zincir. Şuradaki kelebeğin tam tepe noktasına kadar ikili fıstıklarımızı toplayacağız. O yüzden bir tane daha yapmamız gerekiyor. Bir tane buraya, bir tane de şu noktaya dediğim gibi fıstık yapıp ikili fıstık kapatıyoruz. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın şurada bir kere ikili fıstık yapmıştık. Bir boşluğumuz olmuştu. Burada 1, 2, 3 boşluk oldu ve kendiliğinden büyüdü. Yani model bu şekilde artıyor. Şimdi benim burada yine 5 tane şu kelebek modelini yapıyor olmam gerekiyor. Onun için bakın şu noktada bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Şimdi üçlü fıstık toplayarak devam ediyorum. Tepesine bir, dibine bir.
Ve şu tepe noktasına karşıya da bir tane yapıyorum. Üçlü fıstığımı kapatıyorum. Dediğim gibi bu yeşilde her ne yapıyorsam artık sürekli aynı şeyi devam ediyoruz. Oldukça kolay. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Yine tepesine, dibine, karşıya üçlü fıstık topluyorum. Şu köşe noktasına gelene kadar. Orayı da yine gösteriyor olacağım arkadaşlar. Hemen yapıp geliyorum. Evet, şu noktaya kadar geldim. Şuradan referans alın yine. Buraya kadar yaptım. Bakın şöyle sayalım. Şuradan bakın 1, 2, 3, 4 oldu. Benim burayı yine 5'e tamamlamam gerekiyor. Dönüş yapmadan önce. O yüzden bir tane burada fıstık yapıp kapatıyorum. Şimdi tepesine bir, dibine bir fıstık yapıyorum. İkili fıstık topluyorum burada. Bakın şu şekilde. Ve kapattım. Yani buradaki şu 5 sayısını daima koruyorum. Artırma eksiltme yapmıyorum. Bakın 5'e tamamladıktan sonra şimdi yine şu tepe noktasına kadar ikili fıstıklarla ilerliyorum. Tepesine bir, karşıya bir. İkili fıstık kapattım, bir zincir. Devam edelim. Tepe noktasına kadar yapalım. İkili fıstık topluyoruz. Bir zincir. Bakın şuraya kadar devam ediyoruz. Model yavaş yavaş kafanızda oturuyordur eminim. Evet. Zor gibi gözüküyor ama hiç değil. Gerçekten bu sırayı da kurduğumuzda daha net anlayacağız. Bakın tam sivri tepe noktasına kadar geldim, şu noktaya kadar. Şimdi burada da bir dönüş sağlamam gerektiği için önce bir fıstık yapıp kapatmalıyım. Tepesine bir, dibine bir. İkili fıstık kapattım. Hemen şöyle yine tutacağım. Bakın dönüşü de sağladık. Buraya kadar geldik. Dönüşü sağladık. Şimdi ikili fıstıklarla yine şu tepe noktasına kadar ilerlememiz gerekiyor. Yapalım. Tepesine bir, karşıya bir. İkili fıstık kapattık. Hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinden ayarlardan yavaşlatarak da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şeyleri yaptığım için bu kısımları hızlı geçiyorum. Sadece sayılarını ve nerede ne yaptığımı görmeniz önemli. O yüzden videoyu da kapatmıyorum. Şuraya kadar hızlı hızlı ilerlemeye çalışıyorum. Videoda çok uzun olup sizi sıkmasın istiyorum. Bakın tam şuradaki referans aldığım birinci kelebeğin tepesine kadar yine ikili fıstıklarımı topladım. Bakın şurada yine 1, 2, 3 tane boşluk oluştu. Burada da öyle. Şimdi ne yapacağız? Bu kenardaki kelebekleri yapmaya başlayacağız. Şunlara kelebek diyelim. Bu noktaya kadar geldim. Şimdi ne yapıyorum? Bir fıstık yapıp kapatıyorum. Ve tepesine, dibine, karşıya şeklinde yine üçlü fıstık toplamaya başlıyoruz.
Bakın üçünü de tek seferde kapattım. Kapatamadım. Tekrar şöyle bir daha yapalım şurayı. Bakın şöyle 3 tane, bir zincir. Bakın ilkini yaptık. Şimdi yine bir fıstık yapıp kapatıyorum. Tepesine, dibine, karşıya şeklinde yine şu noktaya kadar geleceğim. Orayı da yine gösteriyor olacağım. Evet, burada 3 tane fıstık kalana kadar yaptım. Şuradan da sayarak başlıyorum. Bakın şöyle tuttuğumda daha net gözüküyor. Şurası 1, 2, 3, 4. Yine ben burayı 5'e tamamlamalıyım. O yüzden bir tane fıstık yapıp kapatıyorum burada sıramı tamamlamak için. Şimdi ikili fıstık toplayacağım ama tepesine ve dibine olacak burada. Bakın şu noktayı tekrar ikili fıstık kapattım. Ve şimdi burayı tekrar şöyle tutup saydığımızda yine 5 sayısını elde ediyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluğumuz var. Şimdi burayı yine ikili fıstıklarla tamamlayıp sıramızı dönüşümüzde yapıp bitireceğiz. Bakın tepesine 1, şu kısma 1. İkili fıstık kapattık. Devam edelim tepesine dibine, pardon tepesine karşıya şeklinde şu noktaya kadar 2 tane daha ikili fıstık toplayarak ilerleyelim. Evet, şu noktaya kadar ikili fıstıklarla devam ettim. Bakın burada da boşluklarım 1, 2, 3 tane oldu. Şimdi burayı da tamamlayarak sıramı bitiriyorum. Bir tane buraya, bir tane de şu noktaya. İkili fıstık kapattım. 2 tane de zincirimi yapıp kestim. Artık dediğim gibi yeşil sırasında her ne yaptıysak, nasıl başladık, nasıl kenarda ilerledik, burada nasıl ilerledik, dönüşümüz hepsi aynı olacak. Bundan sonra hep yeşil sırasını tekrar ediyor olacağız. Ben şimdi tekrar beyazla başlangıcı bir kez daha gösteriyor olacağım. Evet, ipi kopardığım noktadan yeşil sırasını başlattığım gibi yine beyazla başlatıyorum. Bakın burada bir fıstık yapıp kapatıyorum. Kenarda ikili fıstık toplayarak ilerliyorum. Tepesine karşıya şeklinde. Eğer kafanızda bir karışıklık oluyorsa yeşil sırasını başlatarak da burayı izleyerek devam edebilirsiniz. Şu kelebeğin tepe noktasına kadar ikili fıstıklarla ilerleyelim. Tepesine karşıya. Evet, kelebeğin tepe noktasına kadar ikili fıstıklarla ilerledim. Bir fıstık yaptım, kapattım. İkili fıstıklar toplayarak devam ettim. Şurada bir tane boşluğumuz vardı. Bu sırada 1, 2, 3 taneydi. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5. Artırma kendiliğinden bu şekilde oluyor arkadaşlar. Buradaki 5 sayısı hiç değişmiyor ama bunlar sürekli artıyor ve lifimiz de büyüyor. Şimdi şu köşe noktasına kadar geldikten sonra ne yapıyorduk? Bir tane fıstık yapıp kapatıyoruz. Ve buradaki kelebekleri oluşturmak için tepesine 1, dibine 1, şu karşıya da 1. Üçlü fıstık topluyoruz. Kapattık. Bakın ilki oldu. Yine bir tane fıstık yapıp kapatıyoruz. Yine alt sıralarda olduğu gibi
tepesine, dibine, karşıya şeklinde devam ediyoruz. Bakın şurada ilk boşluğumuzu yaptık. Dediğim gibi burası 5'i devam ettirecek. Buralar zaten ikili fıstık topluyoruz. Köşe dönüşlerimizi yapıyoruz. İkili fıstık. Yine burada kelebeklerimiz 5'i bulacak. Şurada dönüşlerimizi, püf noktalarımızı kaçırmadan şurada da bitireceğiz arkadaşlar. Yani sürekli buradan başlayarak tam bir tur devam ederek bitireceğiz. Ve lifimiz kendiliğinden büyüyecek. Dediğim gibi eğer zorlandıysanız şu yeşil sırasını tekrar ederek sürekli aynı işlemleri yaptığınızda kendiliğinden zaten şuradaki sayılar arttığı için lifimiz büyüyecektir. Ben sıralarımı devam ettirip geleceğim. Videomuz çok fazla uzamasın. Ne kadar sıra yaptığımı ve diğer aşamalarını o şekilde devam ederiz. Yapıp geliyorum. Evet, sıralarımı devam ettirdim. Şöyle bakalım. Oldukça güzel oldu. Büyüklüğümüz de çok güzel gerçekten. Şöyle. Sıra sayımızı gösterecek olursak hemen şuradan başlayacağım saymaya. Bakın buradaki rengim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sıra olacak şekilde yaptım. Gerçekten çok güzel oldu. Buradaki kısım yine 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde ilerledi. Artımlar sadece şuralarda gerçekleşti arkadaşlar ve lifimiz büyüdü. Şimdi kenar uygulamasında beyaz olan renkle devam edeceğim için hemen başlatmak istiyorum. Burada farklı olacak. Şu kısımlara geldiğimizde farklı olacak. Ben şimdi bunu hemen hızlıca size gösterebilmek adına şu kısımdan başlayayım. Şurayı da göstermiş olacağım bu sayede. İpimi olduğum noktada ekliyorum. Farklı bir kenar da uygulayabilirsiniz ama ben uzun lifin de aynı kenarını buna uygulayacağım için bu şekilde devam edeceğim. Bakın şu noktada 5 kere sardığım fıstık yapıyorum. Bu düz olan kısımdan başladım. Sizler daha fazla da sarabilirsiniz. Şimdi bunu bir zincir yaparak kapattım. 3 tane zincir yapıyorum ve şöyle dibine sık iğne ile ekliyorum. Bir sonraki boşluğa geçmek için 3 ya da 4 zincir yapalım. Ben 4 tane yaptım. Siz de elinizin ayarına göre bunu artırıp azaltabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Dediğim gibi 4 ya da 5 kere sarabilirsiniz. Fıstığımızı kapattıktan sonra 3 zincir yapıp dibine sık iğne yapıyoruz. Ve yine arada zincirimizi yapıyoruz. Ben 4 yaptım. Ve şu noktaya geldim. Bakın burada da bir fıstık yapalım. Yine kapatıyorum. 3 zincir. Dibine ilerliyorum. Ve şu noktaya geçiş yaptım. Bakın şöyle. Çok basit ve güzel duruyor. Şimdi bu çapraz olan fıstıkların olduğu noktaya geldiğimde şu noktaya da bir fıstık yapıyorum. Evet. Bu şekilde. Şimdi burada çukur olan kısımlara zincirle ineceğim. Tepelerde fıstık yapacağım. Tek farkı bu. Hemen yapalım. Yine zincirimi yaptıktan sonra şu çukur olan kısımda şu noktada sık iğne ile ekliyorum. Tekrar tepeye ulaşmak için zincirimi yapıp bu noktaya geçiş yaptım. Bakın şöyle ilerledim. Şimdi bu tepe noktasında yine fıstık yapıyorum. Şuraya tekrar zincirimle ilerliyorum. Tekrar tepe noktasına zincirimle ilerliyorum ve sadece tepelerde burada fıstık yapıyorum.
Bu noktalara geldiğimde zaten tüm boşluklarda burada olduğu gibi yapacağız arkadaşlar fıstıklarımızı. Ve tam bir tur devam edip şu noktada bitireceğiz. Ben de yapıp geliyorum. Evet, başlangıç kısmıma kadar geldim. Burada da zincirimi yaptıktan sonra şu yapmış olduğumuz ilk fıstığın dibinden ekliyoruz. Şu şekilde kaydırarak arkada da zincirimizi yapıp ipimizi keselim arkadaşlar. Lifimiz tamamlandı. Dilerseniz hemen göstereyim bitmiş halini. Evet, lifimiz gerçekten çok güzel oldu. Büyüklüğü de gayet büyük arkadaşlar. Şöyle sizlere ölçü olarak da göstermek istiyorum. 45 santim şu uzunluğumuz. Tabii el ayarımız farklı olabilir. Sizin ölçüleriniz farklı olabilir ama bir fikir olsun. Bu kısımsa 37 santim. Sizler sıra sayınızı azaltıp artırarak da istediğiniz ölçülerde rahatlıkla bu lifi yapabilirsiniz. Şöyle hemen yakından da bakalım. Oldukça güzel oldu. Ben bu lifin daha önce sizlere bir de şöyle uzun parçasını da çalıştım. Bu da video olarak yine kanalımda mevcut. Bu videomun sonuna bir link ekleyeceğim. Oynatma listesi. Oradan sizler de diğer parçalarını da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu lifin bir parçasını daha hazırlamayı düşünüyorum. Dediğim gibi hepsi bu videonun sonundaki oynatma listesinde yer alacaktır. Videolarımı kaydederek de takip edebilirsiniz ya da kanalımın ana sayfasındaki oynatma listelerimden lif modelleri diye aratırsanız da yapmış olduğum diğer çalışmalarımı da görebilirsiniz. Çok güzel bir takım olacak. Ben çok beğendim gerçekten. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle sağlıkla kalın, hoşça kalın.